1492. Kristof Kolomb 3 gemiyle batıya açıldı. Amacı batıdan Asya'ya ulaşmaktı. Yanında Asya hükümdarlarına götürülecek mektuplar vardı. Asya'yı gerçekte olduğundan çok daha yakın sanıyordu. Oysa arada Avrupa'nın bilmediği büyük bir kıta vardı. Peki Kastilya Sarayı bu sefere neden destek verdi? Cevap yalnızca Kolomb'un planında değil, 1492 dünyasındaki ticaret ve güç mücadelesindeydi. Avrupa'nın gözü Asya'nın zenginliğindeydi. Karabiber, tarçın, karanfil, ipek ve porselen büyük para kazandırıyordu. Bu ürünler saraylarda tüketiliyor, limanlarda el değiştiriyor ve devletlere vergi geliri sağlıyordu. Asya malları Avrupa'ya kara ve deniz yollarıyla ulaşıyordu. Çin ve Orta Asya'dan çıkan güzergahlar İran'a, Anadolu'ya, Karadeniz'e ve Akdeniz limanlarına uzanıyordu. Hindistan ve Güneydoğu Asya'dan gelen baharatın önemli bir bölümü ise Hint Okyanusu üzerinden Kızıldeniz'e ya da Basra Körfezi'ne taşınıyor, buradan Akdeniz'e aktarılıyordu. Ürünler Avrupa'daki pazara gelene kadar birçok tüccarın, limanın ve devletin elinden geçiyordu. Her aşamada taşıma masrafı, vergi ve aracılık payı ekleniyordu. Asya mallarına kendi gemileriyle ulaşan bir devlet, bu zincirin önemli bir bölümünü aşabilir ve satıştan daha fazla kazanabilirdi. Portekiz yıllardır bunun için çalışıyordu. Kolomb da Cenovalıydı. Akdeniz ticaretinin içinde yetişmiş, Asya mallarının Avrupa limanlarındaki değerini görmüştü. Fakat onun önerdiği yön farklıydı. Afrika'nın çevresinden doğuya gitmek yerine batıya açılacaktı. 1492'de Osmanlı tahtında 2. Bayezid vardı. Osmanlı, Balkanlar, Anadolu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de büyük bir güçtü. Doğudan gelen karayollarının Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'e bağlanan önemli bölümlerinde etkiliydi. Mısır, Suriye ve Kızıldeniz hattı ise Memlüklerin elindeydi. Hindistan'dan gelen baharatın önemli bir bölümünü Kızıldeniz üzerinden Mısır'a ulaşıyor, oradan Akdeniz'e taşınıyordu. Venedikli tüccarlar bu ticaretin başlıca Avrupalı alıcıları arasındaydı. Cenevizliler de Karadeniz ve Akdeniz'deki ticaret ağlarında etkiliydi. Portekiz ile Kastilya'nın aradığı şey bu ticareti yeniden başlatmak değildi. Asya mallarını daha az aracıyla, kendi gemileriyle taşıyacak yeni bir deniz yolu bulmak istiyorlardı. Bu arayışta Portekiz açık biçimde öndeydi. Portekizli denizciler 15. yüzyılı boyunca Afrika'nın batı kıyılarında güneye ilerledi. Her seferde yeni kıyılar haritaya ekleniyor, rüzgarlar ve akıntılar öğreniliyor, gemilerin açık denizde nasıl ilerleyip geri döneceği hesaplanıyordu. Madeira, Azorlar ve Batı Afrika'daki üsler bu seferlerin dayanak noktalarıydı. Portekiz'in hedefi Afrika'nın güneyinden dolaşıp Hint Okyanusu'na ulaşmaktı. 1488'de Bartolomeu Diaz Afrika'nın güney ucunu geçti. Hindistan'a kadar gitmedi fakat Afrika'nın çevresinden Hint Okyanusu'na çıkılabileceğini gösterdi. Kastilya neden aynı rotaya girmedi? 1479'da imzalanan Alcaçovas Anlaşması, Kanarya Adalarını Kastilya'ya bırakmış, Kanaryaların güneyindeki Atlantik adaları, Gine kıyıları ve bu yöndeki deniz ticaretinde Portekiz'in haklarını tanımıştı. Kastilya'nın Afrika hattında ilerlemesi, Portekiz'le yeniden çatışmayı göze alması demekti. Kolomb'un önerisi, Portekiz'in kullandığı hattın dışında yeni bir yol sunuyordu. Hesabı doğruysa Kastilya, batıya giderek Asya'ya daha kısa bir rotadan ulaşacaktı. Sorun, hesabın doğru olmamasıydı. Dönemin eğitimli denizcileri gibi Kolomb da dünyanın küre biçiminde olduğunu biliyordu. Yanlış olan dünyanın biçimi değil, mesafe hesabıydı. Kolomb dünyanın çevresinde olduğundan küçük kabul ediyor, Asya'nın doğuya doğru gerçekte olduğundan daha fazla uzandığını düşünüyordu. Bu iki hesap birleşince Avrupa ile Asya arasındaki deniz ona çok daha dar görünüyordu. Kanarya Adalarından batıya açıldığında birkaç hafta içinde Asya'nın doğusundaki adalara ulaşabileceğine inanıyordu. İlk büyük hedeflerinden biri Marco Polo'nun Cipangu dediği Japonya'ydı. Ardından Çin'e ulaşmayı ve Asya'daki hükümdarlarla ticaret bağlantısı kurmayı planlıyordu. Kolomb'un haritasında Japonya, Avrupa'ya gerçekte olduğundan binlerce kilometre daha yakındı. Plan gerçek mesafeye göre değil, onun küçülttüğü dünyaya göre hazırlanmıştı. Portekiz Sarayı bu teklifi reddetti. Kastilya'daki görüşmeler de yıllarca sürdü. Kolomb destek ararken İber Yarımadası'ndaki uzun savaş sona yaklaşıyordu. İspanya 1492'de bugün olduğu gibi tek bir devlet değildi. Kastilya ve Aragon ayrı krallıklardı. Kastilyalı Isabel ile Aragonlu Fernando'nun evliliği iki tacı birlikte hareket eden güçlü bir ortaklığa dönüştürmüştü.
Ancak kurumları ve yasaları ayrıydı. Son büyük askeri hedefleri Gırnata'ydı. Gırnata, yani bugünkü Granada, İber Yarımadası'ndaki son Müslüman siyasi yönetimdi. Yarımadada yüzyıllar boyunca Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar yaşamış, ticaret, tıp, matematik, mimari ve çeviri alanlarında önemli bir birikim oluşmuştu. 2 Ocak 1492'de Gırnata teslim oldu. Savaşın sona ermesiyle Kastilya ve Aragon sarayının askeri öncelikleri değişti. Kolomb'un yıllardır sunduğu proje yeniden değerlendirildi. Aynı yıl Sefarad Yahudilerine Hristiyan olmaları ya da ülkeyi terk etmeleri emredildi. Gırnata'daki Müslümanlara teslim sırasında verilen güvenceler de sonraki yıllarda adım adım kaldırıldı. 1492 yalnızca Kolomb'un yola çıktığı yıl değildi. İberya'daki savaş sona eriyor, sürgünler başlıyor ve Kastilya ile Aragon, Atlantik'te Portekiz'den farklı bir yol arıyordu. Nisan ayında Santa Fe'de Kolomb'la anlaşma yapıldı. Ulaşacağı yerde kendisine ünvan, yönetim yetkisi ve elde edilecek gelirden pay vaat edildi. Yanına Asya'daki hükümdarlara ulaştırılmak üzere diplomatik mektuplar verildi. Saray, bilinmeyen bir kıtayı aramıyordu. Kolomb'u batıdan Asya'ya ulaşacak bir rota denemeye gönderiyordu. Kolomb gemilerini hazırlarken eski ticaret düzeni işlemeye devam ediyordu. Osmanlı ve Memlüklerin etkili olduğu Akdeniz-Asya ağı canlıydı. Venedik ve Ceneviz bu ticaretten kazanç sağlıyordu. Daha doğuda Ming Çin'i dünyanın en büyük üretim ve ticaret merkezlerinden biriydi. Kolomb'dan onlarca yıl önce Cınka'nın büyük filoları Güneydoğu Asya'ya, Hindistan'a, Basra Körfezi'ne ve Doğu Afrika kıyılarına kadar gitmişti. Bu büyük devlet seferleri 1433'ten sonra sona erdi. Çin'in deniz ticareti bitmedi fakat Ming yönetimi devlet filolarını yeniden Hint Okyanusu'na göndermedi. Kaynaklarını daha çok iç düzene ve kuzey sınırlarına ayırdı. Portekiz ve Kastilya ise giderek daha fazla kaynağı okyanus seferlerine yatırıyordu. Atlantik'in batısında da boş topraklar yoktu. Karayipler'de Taino toplulukları yaşıyordu. Orta Amerika'da Maya şehirleri varlığını sürdürüyor, Meksika'da Aztekler güçlerini genişletiyor, Andlar'da İnka devleti büyük bir imparatorluğa dönüşüyordu. Amerika'da tek bir toplum ya da tek bir siyasi düzen yoktu. Bazı bölgelerde büyük şehirler, yoğun tarım sistemleri, uzun yol ağları, taş mimari, matematik ve astronomi bilgisi bulunuyordu. Kolomb, karşısına çıkacak bu dünyanın hiçbirini bilmiyordu. Santa Maria, Pinta ve Niña 3 Ağustos 1492'de Palos limanından ayrıldı. Gemiler önce Kanarya Adaları'na uğradı. Onarımlar yapıldı, su ve erzaklar tamamlandı. 6 Eylül'de açık okyanusa çıktılar. Kanarya Adaları'nın konumu önemliydi. Buradan batıya esen alize rüzgarları gemileri Atlantik boyunca taşıyordu. Kara görünmeden geçen haftalar uzadıkça mürettebatın kaygısı arttı. Ne kadar daha ilerleyeceklerini bilmiyorlardı. Her gün tanıdıkları kıyılardan biraz daha uzaklaşıyorlardı. Kolomb alınan mesafeyi mürettebatı olduğundan daha kısa bildiriyordu. 10 Ekim'de şikayetler arttı. 2 gün sonra Pinta'daki gözcü Rodrigo de Triana karayı gördü. 12 Ekim sabahı gemiler bugünkü Bahamalar çevresindeki adalardan birine ulaştı. Hangi ada olduğu bugün hala tartışmalıdır. Ada halkı buraya Guanahani diyordu. Kolomb ise San Salvador adını verdi. Kolomb Asya'nın doğusundaki adalardan birine vardığını düşündü. Karşılaştığı insanlara Indios demesinin nedeni buydu. Taino topluluklarının köyleri, tarım alanları, ticaret ilişkileri ve siyasi düzenleri vardı. Bu topraklar boş ya da sahipsiz değildi. Kolomb ise altın, baharat ve Büyük Asya şehirlerine götürecek işaretler arıyordu. Küba'ya ulaştığında buraya Asya anakarasının yakınında değerlendirdi. Hispaniola'da altın bulunduğuna dair bilgiler aldı. 24 Aralık gecesi Santa Maria bir resife okudu ve kurtarılamadı. Geminin kullanılabilir parçaları kıyıya taşındı. Bunlarla La Navidad adı verilen küçük bir tahkimat kuruldu. Kolomb burada 39 adam bıraktı. Çevreyi araştıracak, altın arayacak ve onun dönüşünü bekleyeceklerdi. Mart 1493'te İber Yarımadası'na döndüğünde yanında büyük bir altın hazinesi yoktu. Bir miktar altın, bazı bitkiler, kuşlar ve zorla gemiye aldığı Tainolar vardı. Bu insanlar tercüman ve rehber olarak kullanılacak, aynı zamanda ulaşılan toprakların canlı kanıtı olarak saraya gösterilecekti.
Kolomb hala Asya çevresindeki adalara ulaştığına inanıyordu. Kastilya Sarayı ise Atlantik'in batısında yeni topraklar bulunduğunu görmüştü. İlk yolculuk 3 gemiyle yapılmıştı. İkinci seferde 17 gemi ve 1000'den fazla insan yola çıktı. Askerler, din adamları, zanaatkarlar ve yerleşimciler taşıyan bu filo artık yalnızca Asya'ya giden yolu aramıyordu. Gemide hayvanlar, tohumlar, aletler ve kalıcı yerleşimler kurmak için gereken malzemeler vardı. Karayipler'de yerleşimler kurulacak, altın aranacak, topraklar Kastilya adına yönetilecek ve yerli halk Hristiyanlaştırılacaktı. Filo 1493 sonbaharında Hispaniola'ya döndüğünde La Navidad'ın yıkıldığını ve orada bırakan adamların öldürüldüğünü gördü. Olayın bütün ayrıntıları bilinmiyor. 1494 yılında La Isabela kuruldu. Yerleşimciler bekledikleri kadar altın bulamadı. Yiyecek sıkıntısı ve hastalıklar başladı. İspanyollar kendi aralarında da anlaşmazlığa düştü. Baskı yerli halka yöneldi. Altın talebi, ağır çalışma koşulları ve cezalandırma uygulamaları Taino toplumlarının yaşamını daha ikinci sefer sırasında bozmaya başladı. 1492'de başlayan deniz yolu arayışı bir yıl içinde sömürgeleştirme girişimine dönüşmüştü. Kastilya'nın Atlantik'te ilerlemesi Portekiz'i harekete geçirdi. 1494'te Tordesillas Anlaşması imzalandı. Atlantik üzerinde kuzeyden güneye uzanan bir ayırma çizgisi kabul edildi. Çizginin batısında bulunacak topraklar Kastilya'nın, doğusundakiler Portekiz'in iddia alanı sayılacaktı. Bu sınırları bilinen bir kıtanın paylaşılması değildi. İki devlet bulunan ve bundan sonra bulunacak topraklar üzerinde hak ileri sürüyordu. O topraklarda yaşayan insanlara hiçbir şey sorulmadı. Çizginin konumu daha sonra Portekiz'in Brezilya üzerindeki iddiasına dayanak oluşturdu. Kastilya ise Karayipler'den başlayarak Amerika'daki hakimiyet alanını genişletti. Kolomb ulaştığı bölgeleri Asya coğrafyasına bağlamayı sürdürdü. Fakat yeni seferlerde görülen kıyılar bilinen Asya haritalarıyla uyuşmuyordu. 1507'de hazırlanan bir dünya haritasında yeni kara parçası için Amerika adı kullanıldı. 1513'te Balboa, yerli rehberler ve askerlerden oluşan bir grupla Panama kıstağını karadan geçti. Öteki tarafta başka bir büyük deniz bulunduğunu gördü. Kolomb'un ulaştığı topraklarla Asya arasında bir okyanus daha vardı. Atlantik'in batısındaki toprakların Asya kıyıları değil, ayrı bir kara dünyası olduğu fikri giderek güçlendi. 1492'de başlayan temasın sonucu yalnızca yeni haritalar olmadı. Avrupa'dan taşınan çiçek hastalığı, kızamık ve grip gibi hastalıklar Amerika'daki toplumlarda büyük nüfus kayıplarına yol açtı. Fakat yıkım yalnızca hastalıklardan kaynaklanmadı. İspanyol yerleşimleri genişledikçe topraklar ele geçirildi. Altın arayışı, ağır vergiler, zorla çalıştırma, savaş ve köleleştirme arttı. Avrupalıların çelik silahları, ateşli silahları ve atları önemliydi. Yerli devletler arasındaki savaşlar ve siyasi anlaşmazlıklar da sonraki fetihlerde İspanyollar tarafından kullanıldı. Birkaç yüz Avrupalı milyonlarca insanı tek başına yenmedi. Salgınlar, yerli müttefikler, iç çatışmalar, askeri teknoloji ve kurulan sömürge düzeni birlikte etkili oldu. Amerika'dan mısır, patates, domates ve kakao Avrupa, Asya ve Afrika'ya yayıldı. At, sığır, buğday ve salgın hastalıklar Amerika'ya taşındı. Amerika'dan çıkarılan altın ve gümüş sonraki yıllarda Atlantik ticaretini büyüttü ve Avrupa üzerinden Asya pazarlarına kadar ulaştı. Daha sonra Afrika'dan köleleştirilen milyonlarca insan zorla Atlantik'in karşı kıyısına taşınacaktı. Bunların hiçbiri 1492'de bir anda gerçekleşmedi. Akdeniz ticareti devam etti. Osmanlı, Memlükler ve Venedik eski güzergahlardan kazanç sağlamayı sürdürdü. Portekiz de 1498'de Afrika'nın çevresinden Hindistan'a ulaştı. Fakat Avrupa'nın Amerika'daki ilerleyişi artık başlamıştı. Kolomb batıya açıldığında Asya'yı arıyordu. Portekiz Afrika'nın çevresinden aynı hedefe ilerliyor, Osmanlı ve Memlüklerin etkili olduğu eski ticaret yolları çalışmaya devam ediyor, Kastilya ile Aragon ise Granada Savaşı'nı yeni bitiriyordu. Kolomb'un planı yanlış bir mesafe hesabına dayanıyordu. Ulaştığı yer Kastilya'ya yeni bir genişleme alanı açtı. 1492'de 3 gemiyle başlayan yolculuk, bir yıl sonra 17 gemilik bir yerleşim filosuna dönüştü. Asya'ya giden bir yol bulmak için başlayan sefer,
Amerika'daki İspanyol sömürgeleştirmesinin başlangıcı oldu. Kolomb öldüğü güne kadar ulaştığı bölgeleri Asya çevresindeki topraklar olarak değerlendirmeyi sürdürdü. Fakat onun ulaşamadığı Asya'dan çok daha büyük bir süreç başlamıştı.